Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerin yabancı cisimleri yutmaya yönelik yatkınlıklarının sebepleri ve ne gibi tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusundan bahsetmek istiyorum. Konusu hakkında bilgi vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi köpeklerde de yabancı cisimleri yutmaya yönelik bir yatkınlık vardır. Bebeklik döneminde özellikle köpeklerin dünyayı tanıma çabaları ve objeleri, cisimleri tanıma çabaları içerisinde ve aynı zamanda da tıpkı insandaki gelişim fazlarında olduğu gibi köpeklerde de oral faz denilen bir dönem var. Yani bütün objeleri ağzıyla tanımaya çalıştığı ve anlamlandırmaya çalıştığı dönem. Ve bu dönem içerisinde köpekler özellikle bebeklik döneminde hayatın her evresinde olabileceği gibi bebeklik döneminde de yabancı cisimlere karşı yüksek ilgi içerisinde olabilirler ve bu yabancı cisimleri yutabilirler ve bunun çok tehlikeli sonuçları söz konusu olabilir. Söylediğim gibi özellikle bebeklik döneminde oral faza bağlı olarak bu şekilleniyor. Hayatın ilerleyen evrelerinde de köpeklerin yabancı cisimlere karşı yatkınlıklarının olması, yutmaya karşı yatkınlıklarının olması belli başlı sebeplere bağlı olarak şekillenebiliyor. Özellikle bebeklik döneminde köpeklerin mutlaka muhafaza edilişlerinin kontrollü olması gerekiyor. Yani yabancı cisimleri yutmaya yönelik bir ortam oluşturulmaması gerekiyor. Köpeklerin yutabileceği ve onların sindirim kanallarına ya da sağlıklarına zarar verebilecek olan şeyleri mutlaka ortamlarından uzaklaştırmak gerekiyor. Çünkü o dönem içerisinde köpek herhangi bir objeyle, bu cep telefonunuzun kılıfı olabilir, gözlüğünüzün sapı olabilir, uzaktan kumanda olabilir, koltuğun bir parçası olabilir, çorabınız olabilir, ayakkabınız olabilir, terlik olabilir. Bu tip objeleri parçalayıp yutmaya yönelik bir tavır içerisinde olabilir. Özellikle bebeklik dönemi içerisinde. Bu dönem içerisinde mutlaka köpeğin alanının sınırlandırılması ve bu tip yutma ihtimali olan objelerin ortamdan uzaklaştırılması özellikle çok önemlidir ki birçok obje yutulduğunda sindirim kanalında tıkanmalara, operatif müdahale gerektirecek kadar problemlere sebep olabilir. Bu nedenden ötürü özellikle bebeklik döneminde köpeklerin alanlarının sınırlandırılması oldukça önemli bir konudur. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Birçok hayvan sahibi, köpek sahibi bu problemle karşı karşıya kalmıştır. Köpeklerinin yabancı cisim yutması. İnsan yavrusunda da bunu gözlemleriz. Bebeklik döneminde bir bebeğe herhangi bir obje, örneğin bir çakmak uzattığınız zaman alıp ağzına götürme oral döngüye bağlı olarak aslında normal kabul edilen fakat kontrollü olunması ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Tıpkı bu durum gibi yavru köpeklerde de olguya dikkat etmek gerekiyor. Ancak yabancı cisimlere karşı olan ilgi oral fazın haricinde belli başlı başka sebeplere bağlı olarak da oluşabilir hayatının ilerleyen dönemleri içerisinde de. Özellikle yememesi gerekli olduğu halde lezzetli olan şeylere karşı da köpeğin ilgisi yüksek olabilir. Örneğin veyahut da sizin kokunuzun aşırı sinmiş olduğu objelere karşı. Hepiniz yaşamışsınızdır köpek sahipleri olarak. Köpekler özellikle terlik, ayakkabı, çorap, iç çamaşırı gibi objelere, yani sahibin ya da insan kokusunun, insan feromonlarının ve ter kokularının yoğunlukla ya da vücut salgılarının, vücut sıvılarının yoğunlukla sindiği şeylere karşı afinitesi, yatkınlığı çok yüksektir. Buna burnunuzu sildiğiniz bir mendil de dahil olabilir. Ve bu objelerin bazıları köpek sindirim sisteminde parçalanıp yutulduğu takdirde ya da bütün olarak yutulduğu takdirde ciddi anlamda problemlere sebebiyet verebilir. Özellikle yemek borusunda ya da midede ya da bağırsaklarda, yani sindirim sisteminin tamamında perforasyonlara, yırtıklara, gastrite, akut gastrite veyahut da kronik olgulara sebebiyet verebilir. Ve hatta şunlarla karşılaşırız. Bir köpeğin yuttuğu bir objeyi 20 gün sonra, 25 gün sonra, 2 ay sonra bile midesinde muhafaza edip daha sonra kustuğuna ya da dışkıyla çıkarttığına ya da sistemin bozulup hayvanın ölümüne kadar eğer ihmal edilirse veyahut da fark edilmezse sebebiyet verdiğine şahit olmak mümkündür. Veteriner hekim olarak bizler bu olgularla yıllar içerisinde defalarca karşılaşmışızdır. Özellikle bebeklik döneminde bunu sıklıkla gözlemleriz. Ancak yabancı cisimlere karşı olan yatkınlık bazı
patolojik sebeplere bağlı olarak da oluşabilir. Ne gibi? Özellikle pika dediğimiz köpeğin vitamin ve mineral yetmezliklerine bağlı olarak bu olguya yatkınlığının yükseldiğine şahit olabilirsiniz. Yani bu sebebe bağlı olarak olabilir ki bunların da genellikle temelinde yatan bebeklik döneminde veyahut da yetişkinlikte yüksek miktarda paraziter enfestasyondur. Yani bağırsak kurtlarının yüksek olması ve köpeğin vitamin ve mineraline ortak olmasına bağlı olarak köpek yabancı cisimlere karşı ilgi duyabilir. Ya da aşırı stresli ortamlarda kalan köpekler, çok az ilgilenilen ve gezdirilmesi düşük seviye olan köpekler de sıkıntıya ve strese bağlı olarak obje parçalayıp hatta bu objeleri yutmaya çalışabilirler. O yüzden bu dönemlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bebeklik veya da yetişkinlik döneminde köpekler belli başlı sebeplere bağlı olarak bu objeleri yutabiliyorlar. Bizim için çok anlamlandıramadığımız şeyler ama köpek dünyasında farklı algılar var ve sizin hiç ihtimal vermeyeceğiniz şeyleri yutabilirler. Özellikle oyuncak seçimlerinde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Köpek sindirim sistemi için tehlikeli olabilecek, kolay parçalanan objeleri veyahut da oyuncakları köpeğiniz için seçmemeniz çok önemli. Özellikle çok seçilen, tercih edilen topların büyüklükleri çok önemli. Yutabileceği büyüklükteki topları önünde bırakmak ya da onlarla oyun oynamak da son derece sakıncalı olabiliyor. O yüzden köpeğiniz için seçeceğiniz oyuncaklara da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi oyuncak seçiminde yaş grupları yazıyor üstünde, toksik olup olmama ihtimalleri yazıyor. Köpeğiniz için de oyuncak seçerken bunların hepsine dikkat etmeniz ve özen göstermeniz gerekiyor. Ve bunun haricinde yine pankreas enzim yetmezliklerinde de köpeğin beslenememesine bağlı olarak yabancı objelere ilgi duyduğu ve onları yutmaya yönelik hareketlerinin olduğu veyahut da dediğim gibi akut ya da kronik stres durumlarında da köpeğin yabancı cisimleri yutmaya yönelik bir tavır içerisine girebileceğini unutmamakta fayda var. Ve bahsettiğim gibi bunun patolojik sebepleri olduğu gibi son derece sebepsiz bir şekilde de köpekler bir şeyle oynarken, parçalarken yutabilirler. Dışarıda özellikle köpeğin taşla oyun oynamaya alıştırılması, kozalakla oyun oynamaya alıştırılması gibi olgularda da köpek bazen farkına varmadan çiğneme esnasında partikülleri yutabilir. Bu da sindirim sistemi için son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Birincisi yedikleri objeler kimyasal bileşenlerden oluşan şeylerse mide içerisinde çözümlenip toksikasyona sebebiyet verebilir. Yani zehirleyebilir köpeği. En çok karşılaştığımız sindirim sistemini çizebilir. Bu da enfeksiyonlara sebebiyet verebilir ya da daha da tehlikelisi sindirim sistemini delerek köpekte ciddi ölümle sonuçlanabilecek olgular şekillenebilir. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ya da sindirim sistemini tıkamak, midenin giriş bölgesi veyahut da çıkış bölgesi yani bağırsakla olan bağlantısı ya da yemek borusuyla bağlantısında tıkanmalara sebebiyet verme ya da bağırsakların herhangi bir yerinde tıkanmaya sebebiyet verme gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Çorap ve iç çamaşır en çok afiniteleri olan şeyler. İnce bayan çorapları son derece tehlikelidir. Likralı oldukları için bağırsağa geçiş söz konusu olursa bu esneme hareketi bağırsağın kendi etrafında düğümlenmesi ve sindirim sisteminin tamamen tıkanarak hayvanın ölümüyle sonuçlanması söz konusu olabilir. Ve bu tip olgularda çok acil şekilde müdahale etmek ve operatif müdahale ile hayvanın hayatını kurtarmak gereklidir. Yabancı cisim yutmalarında genellikle gözlemlediğimiz şey bize en çok sinyal verecek şeylerden biri ard arda kusmalardır. Ve bu kusmalar genellikle bir şey yedikten veyahut da likit bir şey aldıktan, su içtikten sonra hemen akabinde şekillenebilir. Ama tabii ki tek semptom bu değil. Yani köpek kusmuyorsa yabancı cisim yutmamıştır anlamına kesinlikle gelmez. Eğer köpek kusarak bunu çıkartmaya çalışırsa çünkü mide bunu reddetmeye çalışacaktır ama kusarak ve kohezyon basınçla bunu çıkartamıyorsa bağırsaklara ilerleyebilir ya da midede kalarak midede kalıcı hasarlara sebebiyet verebilir. O yüzden eğer kusma beraberinde laterji yani hayvanın halsiz, eski mutluluğu ve hareketliliğinin olmadığını gözlemliyorsanız, beraberine kusma ekleniyorsa, dışkı yapamıyorsa bunlar tıkanma ya da yabancı cisimden
şüphelenmenize sebebiyet verebilir ve dikkatli gözlemlemeniz gerekir. Özellikle oyuncaklarını iyi gözlemlemek, eksik bir parça var mı, ev içerisinde kaybolan bir şey var mı, çoraplarınızda bir kayıp var mı, gözlüğünüzde bir kayıp, kumandanızın parçalanması falan gibi şeylere çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok tehlikeli şeyleri yutabilirler. İlaçlar, yutulabilecek şeyler. O yüzden çorap, iş çamaşırı gibi şeyleri özellikle sepette bulundurmak, çekmecelerde muhafaza etmek, ayakkabılarınızı her zaman ayakkabılığa kaldırmak önem arz eder. Makyaj malzemelerine karşı genellikle esanslı olduğu için makyaj malzemeleri ve yağlı preparatlar olduğu için genellikle köpekler bunlara ilgi duyabilirler. Makyaj malzemelerinizi ortalıkta bırakmamak, kesinlikle medikal hedefli ilaçların kesinlikle ortada kalmaması ki bunlar en çok toksikasyona, kimyasal toksikasyonlara sebebiyet verebilecek şeyler. Çünkü köpekler miktarsız bir şekilde bunları tüketebilirler, yutabilirler. Çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu tip semptomlar görüyorsanız, evde kayıp bir şey varsa veterinerinize acilen başvurmanız ve veterinerinizi bu konuda şüphelendirmeniz ve bilgilendirmeniz gerekir. Ve bu tip olgularda görüntüleme yöntemleri kullanılır. İndirekt veyahut da direkt radyografik uygulamalarla köpeğin herhangi bir yabancı cisim yutup yutmadığı konusunun mutlaka göz ardı edilmemesi gerekiyor. Özellikle bebek köpeklerde çok rastlıyoruz buna ama hayatın her evresinde köpekler bir şeyler yutabilir. Hatta dal parçalarıyla, ağaç parçalarıyla oynanan getir oyunları esnasında bile bu dalların, ağaç parçalarının yutulması ve bunun sonucunda sindirim sisteminde tıkanmalar, çizilmeler, perforasyonlar söz konusu olabiliyor. Yine dışarıda yenilen pişmiş tavuk kemikleri, park gezintileri esnasında köpeğin ağzına attığı şeyler de bu tip tıkanmalara veyahut da sindirim sisteminde perforasyon ve deliklere sebebiyet verebiliyor. O yüzden köpeğinizin eğer arka arkaya kusmaları söz konusuysa, bunun haricinde tuvaletini yapamıyorsa, büyük tuvaletine çıkmada zorlanıyorsa, halsizliği varsa aklınıza mutlaka yabancı cisim gelmeli, evinizi güzelce kolaçan etmeli ve aciliyetle veteriner hekiminize başvurup veteriner hekiminizi yabancı cisme yönelik bir şüphenizin olduğu yönünde bilgilendirmeniz oldukça önemlidir. Yetişkin köpeklerde bu tip davranışlar bahsettiğim patolojik tabanlara bağlı olarak oluşabilir. Bunun haricinde özellikle köpeklerde kuduz hastalığında da köpeklerin yabancı cisimlere yutmaya yönelik tavırları olabilir. Ama bu çok ekstrem bir örnek tabii ki. Yani evinizde beslediğiniz ve aşı programına dikkat ettiğiniz bir köpekte çok 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 küçük bir ihtimal bunun olması. Ama şunu algılamanız için bunu söylüyorum. Patolojik kökenli olarak da köpeğiniz yabancı cisimlere ilgi duyuyor olabilir. Bu patolojik kökenler mutlaka fizyolojisi kaynaklı değil, aynı zamanda stres ve psikolojiye bağlı olarak da oluşabilir. Özellikle ağır kronik stres altında kalan köpekler bir şeyleri parçalamaya ve yutmaya yatkın olabilirler. Bunun haricinde bahsettiğim gibi fizyolojisine bağlı olarak da köpekler yabancı cisimleri yutmaya yatkınlaşabilirler. Bu olguya son derece dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü köpeğin gerçekten operatif müdahaleyle bile bazen kurtulamadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle köpeğinizin yabancı objelerle olan diyaloglarını iyi düzenlemenizi salık veriyorum.